Bundan sonra düşey çizgi kaç idi? 900 düzeltiyorum. 370 ve 100. 470. O zaman yukarı 470 yazıyorum. Ondan sonra sol tarafa doğru ne yazıyoruz? 250 idi arkadaşlar. 250 yazıyorum. Enter. Ve Enter'a basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu planın sağ tarafını, dış sınırlarını çizdim. Ama ne var burada? Şurada bir yuvarlatma yapmam gerekiyor. Bunu ben, yuvarlatma komutu neydi arkadaşlar? Fillet. Yarıçapa göre, girilen yarıçapına göre yuvarlatır. Bu yarıçap nedir? Şuradan da dış kısımdaki çizgilerden de anlaşıldığı gibi ölçülendirme çizgilerindeki sayılardan 2 tane 100 var. Zaten burada da 100 olduğunu yazıyor. Demek ki radius yarıçapı 100. O zaman fillet olarak F enter yazıp sonra radius kısmını R enter ile ulaşıyorum. Ondan sonra da değeri kaç idi? 100. Enter'a bastım. Şimdi bu iki çizgi uçlarına doğru tıklarsam ve ben böylece ne yapmış oldum arkadaşlar? Bunu şu sağ kısmı, planın sağ kısmını elde ettim arkadaşlar. Şimdi sol kısmı da aynı simetrik özelliği taşıdığına göre ben bunları tek tek çizmemin uygun olmayacağını biliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu işi bürolarda çizebilmemiz için seri halde yapmamız gerekiyor. Zamanla yarış halindeyiz. Çünkü onun için bunu en kısa komut hangisi ise en kısa yoldan hangi şekilde yapabiliyorsak o şekilde yapmamız lazım. Dolayısıyla ben bunu tek tek line komutuyla çizmekten ise burada bu bir simetrik ise tam bu bina planımızın sağ kısmıyla sol kısmı aynı ise o zaman ne yapacağım? Ayna komutumuz var. Mirror diye bir komutumuz. Aynalama. Bu şekilde aynalama yaparak tam ortasına göre bir eksen tarif edeceğim şimdi. Komutu gireceğiz, göreceğiz arkadaşlar.